Joe Stone. Onu bugün de istemişlerdi. Benim hasta olduğum şarkısını bulacağım şimdi. Ya gerçekten hani böyle bir şey yok ya diyeceğim kadar. Son of a Preacher Man canlı performansını bulursam ki bulacağım. Bugün onunla bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Joe Stone, Son of a Preacher Man. Niye bunu izletiyorum size? Mükemmel şarkı söylerken mücadele etme, vücut kullanma, işte yani her şeyi sesi çıkarmak için nasıl mücadele edeceğini göstereceksiniz. İyi şarkıcı bunları yapar. İzleyin. Şimdi ben bunu hep örnek olarak gösteriyorum size. Mükemmel bakın. Ses biraz geride değil mi? Volüm biraz düşük bakın. Dedi ki ya mikrofonun sesi kısık galiba biraz. Çok yumuşak girdi, çok da geride kaldı. Burada hemen sesi öne doğru atıyor ses volümü yükseltmek için. İzleyelim. Öyle mi? Bayağı yumuşak. Şimdi yürüyor. Yürüyerek söyleme dönemi. Bir kere arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bütün her şey planlanmış. Doğaçlama yok. Ses renklerinde hiç basmıyor. Yürüyerek söylüyor. Renklerde biraz havayla karışık ama yumuşaktan bir caz vokal. Bakın burada merdiven çıkma pozisyonu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Merdiven neden çıkılır? Veya ıkınma pozisyonu vardır ya diyaframda. Hani diyafram da biz daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Siz bilmiyorsunuzdur tabii ki. Bilenler bilmeyenler. Diyafram kullanırken biz ıkınma pozisyonuna geçeriz. Bildiğiniz tuvaletteki ıkınma gibi. Bu var ya, bu olayı bildiğiniz şarkıda kullanırız. Joe Stone burada yürürken merdiven çıkma durumunda bir şekilde bu diyaframdaki ıkınmayı harekete geçiriyor. Bakın ve tam oraya getirdiği yerler tiz bölgeler. Planlanmış. Bakın. Gördünüz mü? Ayağını da çekiyor şurada. Geçiyorum. Geçiyorum. Şurada bir gene bakın. Geçiyoruz. Şimdi burada sahne dışarıda yürüyor. Seyircilerin arasında. Bir kere şeyi hiç bozmuyor. Yumuşak söylemesini daha kolay çünkü zaten yürürken yumuşak söylemek. Çok sert söylemiyor. Yumuşak söyleye söyle yürüyor. İzleyelim. Gene tize geldiğinde bir hareket ve merdiven çıkma. İzleyin. Bu klasik arkadaşlar. Bu diyafram baskısını hep tiz yerlere denk getiriyor. Dikkat edin. Sürpriz mi? Hayır değil. Bakın burada ikiye katlanması onu birazcık daha diyafram sıkmasına sebep oluyor. Yani görüntüde birine eğilip elini sıkıyor değil mi? Ama teknik olarak aslında o tiz sese diyaframı denk getiriyor. Bakın, bu sesi yaparken ikiye katladık yani. Bakın öne doğru eğildi. Bunların hepsi diyafram sıkma işte. Bakın yoruma bakın. Bakın. Bu dans sırasında sürekli karnını sürekli kasıyor. İzleyin. Bunların her biri sanki dans gibi gözüküyor ama yaptığı şey diyafram baskısı. Geçiyoruz. Tize gidiyor. Gidiyoruz. Gene bu ayak kaldırma olayı. Arkadaşlar bir şarkıcı sesi çıkarmak için mücadele etmezse o ses çıkmaz. Yani böyle bir şey değildir. Hani burada bir tuşa basarsınız ve tiz ses çıkarırsınız ve daha kuvvetli ses çıkarırsınız. Vücudunuzun buna eşlik etmesi lazım. Bu çok önemli. Bütün gelen öğrencilerime bunu anlatıyorum. Lütfen diyorum kendinizi hareket ettirin, sıkın, ikiye katlayın, söylemek için mücadele edin. Çünkü bu sesin bu diyafram baskılarına hep ihtiyacı var. Bakın. İzleyin. Görüyorsunuz değil mi? Bu yaptığı her şeyi yürüyüşü ve dans estetiğiyle birleştiriyor bir de. İzleyin. Şimdi buraya bakın. Geliyor. Buraya dikkat. Koşuyor ya, koşuyor. Hadi
Ya bu sesleri çıkarmak için bir sağ ayak bir sol ayak sürekli diyafram baskısı arkadaşlar bunlar. Görüntüye aldanmayın, birine gidiyor gibi gözüküyor. Bakın. Bunların her biri her biri diyaframa tek tek baskı demek ve mükemmel kullanıyor sesleri bakın. En sonunda da eğilip tam baskıyı verdi sonunda bakın. Bu sayede sesleri tertemiz çıkardı. Bu sesler öyle kolay çıkacak ses değil ha. Hani hadi beraber bu sesleri çıkarın dediğinizde çıkaramayabilirsiniz. Başka türlü de zor çıkar. Merdiven çıkarak söylüyor. Nefessiz kaldı bakın. Ama bir yoruma dönüştürdü onu. Ama yoruldu artık ha. Desteği görüyorsunuz değil mi? Ya resmen mücadele etmiyor mu ya? Bakın. Bak. Bu sefer de sehpadan destek alıyor. Bu da bir şan tekniğidir ha. Hani böyle çalışılır işte, bir yana dokunulur falan filan. Bir yerden destek alırsın ki diyaframın daha çok sıkılsın bak. Geldi. İyice yere kadar eğildi. Yere kadar eğildi burada bakın. Görüyorsunuz değil mi? Yani diyaframın artık içinde ne nefes kaldıysa hepsi bitti ya. Bitti. İşte böyle mücadele edeceksiniz. Böyle. Geçiyorum. Finale geliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Final geliyor. Geliyor. Öne doğru eğilik. Öne doğru eğilmiş. Diyaframın artık üstünde ne var ne yok son kalan bütün nefesini atacak. İzleyin nasıl çıkarıyor. Hem de gırtlak sıkıyor orada. Ve o harekete bakın. Tekrar o hareket. Bu sesleri böyle çıkarıyor arkadaşlar. Başka türlü bu kadar güzel çıkmaz bu sesler. Bitir. Bırak. Sonundaki duruma bakar mısınız arkadaşlar? İzleyin. Bitti. Enerji bitti. Ben gidiyorum bay bay. Ya bir şey diyeyim mi? Ne kadar enerjisi varsa hepsini harcadı ya. Ama muhteşem bir performans. Bütün öğrencilerimin hepsine izlettiğim şeydir bu arkadaşlar. Vücudunuzu kullanın. Peki.